Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu video 100 bin aboneye ulaşmamı sağlayan siz sevgili dostlara teşekkür videosudur efendim. Önce nereden başlasam, nasıl anlatsam bilmiyorum ama çok mutluyum. Neden? Ben kendime hiçbir zaman ben YouTuber'ım demedim. Çünkü YouTuber olmak için yola çıkmadım. Asla niyetim bu değildi. Aklımda böyle bir şey hiç yoktu. Ama zaman aldı beni buraya getirdi. Galiba bazen plansız çıkılan yollar daha güzel sonuçlara varabiliyor. Bunu anladım bu yolculuğumda. Şöyle ki galiba 4-5 yıl oldu. Çok da emin değilim. Aslında bir Instagram kullanıcısıydım. Hatta uzun yıllardan beri Instagram kullanan biriyim. Çeşitli amaçlarla kullandım. İşte fotoğrafçılık yaptım, fotoğraf çektim, onları paylaştım. Derken fotoğraftan bir kenara koyduğumda fotoğrafı bu sefer mandalalar çizip boyamaya başladım. O mandalalar da beni örgü yolculuğuma taşıdı. Örgüye de herhalde bir aşağı yukarı 8-9 yıldır Instagram sayfamda kullanıyorum. Ancak hiç ummadığım bir şekilde Instagram'da da asla böyle sipariş alırım. İşte örgüler örerim, bunu yaparım. Şunu, inanın orada da hiç planlı değildi hiçbir şey. Kendiliğinden gelişti. İlk suplalar ördüm. Çünkü mandalaları çizip onları boyamak beni suplaya taşıdı. Derken artık yap battaniyeye dönüştüm. Tabii yap bu nereye kadar falan diye kendi kendime konuşuyordum. Bir sürü böyle hediyeler falan. Bir gün yaptığım bir hırkayla işte benim dönüm noktam başladı. O hırka beni aslında hem Instagram'da aldı bir yere getirdi, koydu, hem de YouTube macerasına sebep oldu. Şöyle ki ben o dönemde o hırkayı ilk yaptığımda Cici Hadid'in üstünde görmüştüm. O böyle bir hırka yaptıysa ben de kendi motifimle, biliyorsunuz Gorgeous motifinin tasarımcısı benim. Ben yaptım motifi. Nacizane de ismimi koymak istedim kendisine. Ve hırkalarımı kendi motifimle örmeye başladım. Derken dedim ben bu motiflerle bir hırka yapayım. Yaptım. Ben örerken kızım gördü. Anne dedi bu hırka benim olsun dedi. O giydi. O giyince onun üstündeki fotoğrafla işte bana da örseniz diyen bir hanımefendiyle yollarım kesişti. Derken ilk siparişimi hazırladım. İkinci sipariş, üçüncü sipariş de aldı böyle bir yuvarlandı. Tekerlek misali, daha doğrusu kartopu misali kocaman oldu. Ben başa çıkamaz olunca da ekip arkadaşlarımla birlikte çalışmaya başladım ki o dönemde ilk tanıştığım sevgili Elmas hala benimledir. Yani 7 yıldır bu yolda beraberiz onunla ve ondan sonra da çok kıymetli arkadaşlarım eklendi ekibime. Yani Gorgeous demek aslında damla demek değil. Gorgeous demek birçok kadın demek anlamına geliyor. Bence o Gorgeous kadınların içinde benim ekip arkadaşlarım kadar siz benimle ören örgüdaşlarım da varsınız. İşte sizler sayesinde bugün kapı çaldı ve kargodan gelen bu plaketi ben kucaklama fırsatını yakaladım. Siz olmasaydınız, ben ördükçe eğer siz de benimle örmeseydiniz, beni takibe değer bulmasaydınız ben bugün bunu kucaklıyor olmazdım. İçinden çıkan inanılmaz güzel notlarıyla birlikte ki az sonra o notu da size okumak istiyorum. Bugün çok mutlu oldum. Kıvanç duydum sayenizde. İyi ki varsınız. Biraz daha macerama devam edeyim. Daha sonra ben o biraz böyle kucağımda dursun mu? Ters tutmuyorum değil mi? Nasıl gözüküyor bilmiyorum da şu anda. Çok şöyle biraz daha şöyle tutayım. Birazdan bırakırım. Ne diyordum? Nasıl başladı? Nasıl devam etti benim maceram? Şöyle ki YouTube maceram. Instagram'da o zaman böyle hikaye falan kısmı yok. Videolar 1 dakika falan nerede? Reels'leri hiç yok. Böyle 15 dakikalık DM yani direkt mesaj aracılığıyla ancak atıyorsunuz tarifleri. Ben şöyle bir A4'üm vardı öyle düşünün. Oraya bir hırkanın yapılış aşamalarını teker teker yazmıştım. İşte önce motifin nasıl yapıldığını falan. Damla ben bu hırkayı nasıl yapabilirim? Ben örebiliyorum da hani sipariş vermek istemiyorum. Sen bana yardımcı olur musun diyen dostlara artık onu göndermeye başlamıştım.
Tabii yazılı bir şeyi ya da şablonu örmek biraz daha tecrübe, örgüyü daha iyi bilmek gereken bir durum. Ama videolu anlatımlar birçok kişi için kolaydı. Ufak ufak çektiğim videoları da bana fikir şöyle oldu. Bunun uzun videolarını dedi eşim Damla YouTube'a atabilirsin. YouTube'dan da link gönderebilirsin. Herkes daha rahat görür. Öyle mi yapsak acaba? Dedim ki bakın eğer ilk çektiğim 4 videoya bakarsanız kısa kısa 15'er dakikalık çekilmiş. Daha sonra biz onu tek parça haline getirdik ama asla profesyonelce düşünülmemiş. Asla hani böyle nasıl anlatayım? O kadar amatörüm ki öyle hani Instagram'daki dostlara alın bu linkle örebilirsiniz diyebileceğim videolar. Öyle söyleyeyim yani. Öyle başladı. Ben hani YouTube'da abonelerim olacak. Beni takip edecekler. Efendime söyleyeyim. Ya bunu hiç düşünemiyordum bile o zaman. Hani beni niye takip? Ya ben nasıl bir YouTuber olabilirim ki hani gibi düşüncedeydim. Derken galiba yanlış olmasın beni teyit edersen sevinirim. Sevgili editörüm, kameramanım, her şeyim. 3-4 ayda mı biz hani para kazanan gruba geçtik. Yani hiç ummadığımız şekilde hızlıca 1000 takibe galiba bir aydan önce mi ulaştık? 1000 takibe. 1000 takibe bir haftada ulaştık. Bir haftada 1000 takibe ulaştık. 2-3 ay içinde de artık bizden bir yazışma geldi YouTube'dan. Bizden gerekli belgeleri istediler. Hani artık para kazanabileceğimizi söyleyince de dedim nasıl yani? Böyle bir şey olabiliyor muymuş? Ne güzel. Hem örüyorum. Hem ördüklerimi sevgili örgüdaşlarımla paylaşıyorum. Üstelik bu bana iş olarak da geri dönüyor. Ben o zaman çok sevdiğim bir işi, ben bu işe ağırlık vereyim, bu işi neden yapmayayım diye düşündüm. İşte bugün sizler sayesinde buradayım. İyi ki varsınız. Her zaman her videoda diyorum ya, bana bir kalbinizi bırakın. Yorumlarınız, beğenileriniz çok kıymetli. Gerçekten çok ama çok kıymetli. Hiç yalnız bırakılmadığımı hissediyorum. Sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Öncelikle siz kıymetli örgüdaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bunun bana gelmesine vesile olan, daha sonra da YouTube'a teşekkür ediyorum efendim. Şurada bir not var, hızlıca onu da okuyacağım. Diyor ki ilk abonenizi hatırlıyor musunuz? 100. abonenizi, peki ya 1000. abonenizi? Büyük ihtimalle hatırlıyorsunuzdur. 100.000 abonenizin yaratacağı heyecanı da tahmin edebiliyoruz. Evet. Bilmiyorum, çok heyecanlı gerçekten. Takipçileriniz sizi YouTube'da gezinirken görmüş veya arkadaşından öğrenmiş olabilir. Belki de takipçilerinizin ilgisini önerilen videolarda çekmişsinizdir. Kanalınıza ne şekilde gelmiş olursa olsun takipçi kitleniz, ki bakın burada tüylerim diken diken, sizi siz olduğunuz için sevmeye devam etti ve büyüyen topluluğunuzun bir parçası oldu. Gerçekten şu anda çok duygulandım. 100.000 aboneye ulaştığınız etkileyici dönüm noktasını kutlamak için Silver ödülü size gururla takdim ediyoruz. Tebrikler diyor. Ben de gururla iplerimin arasına yerleştireceğim kendisini. Topluluğunuzla paylaşacağınız daha pek çok hikayeniz olduğunu biliyoruz. Takipçileriniz de özveriniz ve yaratıcılığınızla ilgi çekici ve şaşırtıcı çalışmalar yapmaya devam etmenizi sabırsızlıkla beklediğinizden eminiz. Öyle mi? İçerik üretmeye devam edin. Kanalınızı geliştirin. İleride üreteceğiniz içerikleri görmek için sabırsızlanıyoruz. Yolculuğunuz boyunca sizi desteklemek için yanınızda olacağız. Kim bilir? Belki 1 milyon aboneye ulaştığınızda da 100.000 aboneye ulaştığınız günü hatırlıyor musunuz diye sorarız. Saygılarımla Nihal Mohan YouTube CEO'su demiş. İnanın o kadar etkilendim ve çok mutlu oldum ki sizle her anını paylaşmak istedim. 100.000. plaketim Silver burada dursun. Ne dersiniz? Gold'u da alır mıyız birlikte? Çok ama çok teşekkür ediyorum. Tekrar her birinize. İyi ki varsınız. Beraber örmeye, ördükçe güzelleşmeye devam diyorum. Abone olmayı unutmasınlar bari. Evet. Editörüm, grafikerim, hayat arkadaşım, kameramanım. Valla çift olarak bu işleri yapmak da çok kolay değil, size bunu söyleyeyim, ama çok zevkli, o ayrı. Diyor ki abone olmayı unutmasınlar. Abone olmayı unutmazsanız bizi mutlu edersiniz. Unutmayın, yorum ve beğenileriniz çok kıymetli. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.